Herkese merhaba. Bu Excel eğitim videosunda Excel grafiklerinde slicer yani dilimleyici kullanmayı göstereceğim. Bittiği zaman bu şekilde görünecek grafiğimiz. Ne işe yarıyor? Kısaca anlatayım. Böyle bir tablomuz var. Satışçılar, bölgeler, satış tutarları. Burada grafiğe bağlayıp bunu dilimleyici eklediğimiz zaman mesela şu satışçının, Elif Çelik'in satışlarını görebiliyoruz burada. Hangi bölgede satış yapmış, satış menajeri kimmiş ve hangi şubelerde satış yapmış. Bunu bu şekilde görebildiğimiz gibi bir de tabloda aynı zamanda bu slicer'ı seçtiğimiz zaman filtreyi, dilimleyiciyi burada da görebiliyoruz. Aynı zamanda bunu kaldırmak istediğimiz zaman da şuradaki filtre temizle tuşuna bastığımız zaman hepsini, genel satışları görebiliyoruz. Bu şekilde grafiklerinizde görsellikler elde edebilirsiniz. Tabii bunu yapmak için de bunu Excel'in tablo özelliğini kullanmamız gerekecek. Onu da şimdi göstereceğim şurada. Öncelikle şunu sileyim. Alt toplam özelliği kullanacağız. Alt toplamı formülü kullanacağız. Yani aslında onu genelde şu tabloların altına eklenir ama biz şimdi grafik oluşturacağımız için görselliğimiz ikinci planda aslında. İkinci planda değil ama ben bu seferlik tablonun üstüne ekleyeceğim alt toplam. Burada alt toplam dediğimiz zaman çeşitli formüller çıkıyor. Biz burada topla özelliğini kullanacağız. 9'u seçiyorum. Noktalı virgül. Hangi aralığı toplayayım diyor. O aralığı seçiyorum. Bu arada şunu da göstereyim. Yani ben bunu daha önce tablo tasarımı yapmıştım. Onu nasıl yapıyorum? Şöyle yapalım. O önemli çünkü. Herhangi bir tablonun içinde bir hücredeyken Ctrl+L tuşuna basalım. Tablo oluştur diyor. Bu Excel'in bizim bildiğimiz anlamdaki tablosunu oluşturuyor. Yani şöyle sağ alt köşesinde bir kalp işareti gibi bir şey oluşuyor şöyle. Bu birçok avantajı var. Daha önce tablolar avantajları ile ilgili video çekmiştim. Onları da isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi uzun uzun anlatmayacağım. Evet, bunu da yaptıktan sonra eşittir alt toplama gelelim. 9 topla özelliği ve aralık seçiyoruz. Normalde bir aralık seçtiğimiz zaman burada işte E3 ile E52 arası çıkar ama bu tablo özelliğinde bakın köşeli parantezler çıkıyor. Bu normal bir şey yani. Parantezi kapattık. Aynısını yazmaya gerek yok. Sağa doğru çektiğim zaman aşağıdaki F ve G sütunlarındaki toplamları da almış olacak. Sağlamasını da böyle yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sayfaya geliyorum. Burada yani boş bir grafik ekleyeceğim. Önce verileri sonra seçeceğim. Şuradan grafiklerde kümelenmiş sütun grafiği var. 2B sütundan. Onu seçiyorum. Şöyle sağa doğru, sola doğru yaklaştırayım biraz. Evet. Şimdi burada grafik tasarımında veri seç diyeceğiz. Veri seç diyeceğiz. Grafik verileri aradı diyor. Şimdi öncelikle şöyle ekle diyelim. Seri değerlerimizi soruyor bizim. Bunu siliyorum. Tablomuzun olduğu bölüme geliyorum. Tablomuzun olduğu bölüme geldim. Bizim verilerimizin olduğu değer aralığını seçtim yani. E1 ile G1 aralığını seçiyorum. Tamam diyorum. Şimdi burada da yatay kategoride de grafiklerimin başlığını eklemem lazım. Eksen etiketi aralığı diyor. Yine geliyorum buraya. Actual Sales, Target Sales ve Budgeted Sales aralığını seçtim. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Evet. Bakın grafiğim oluştu. Şuna istediğiniz bir başlığı verebilirsiniz. Sales diyelim. Bunun biçimlendirmesiyle şimdi uğraşmayacağım. Yani bunu
biçimlendirmesi için çeşitli şeyler burada. Dolgu rengi ekleyebilirsiniz vesaire. Bir sürü alternatifiniz var. Bu artık sizin yoğurt işinize kalmış bir şey. Şimdilik ben bununla uğraşmıyorum. Şimdi grafiğimin üstüne bir kere tıklıyorum. Bakın burada grafik tasarımı var. Biçim var. Giriş. Evet. Grafik tasarımına geldim. Pardon, biçime geldim. Şöyle yapacağız. Burada tablo özelliğimiz var. Bunun içindeyken bakın tablo tasarımı diyor. Burada dilimleyici ekle var bakın. Tablomuzun içinde yapmamız lazım bunu. Dilimleyici ekle diyor. Dilimleyicimizi ekliyoruz. Şöyle. Burada hangi dilimleyicileri ekleyeceğimizi soruyor bize. Yani ne yapalım? Hepsini seçelim. Şöyle hepsini seçtik. Evet. Şimdi bunları öbür tarafa taşıyalım. Görselliğimiz öbür tarafta olacak. Onun için de bunları seçiyorum şöyle. Evet. Bu şekilde seçip Ctrl X ve Ctrl V ile yapıştırdım. Şimdi bunları böyle istediğiniz gibi görsel şekilde yerleştirebilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Aslında bize ne lazımdı? Biz aslında toplam satışlar, yani daha doğrusu satışları zaten grafikte göreceğimiz için yani bu 4'ü yeterdi aslında. Yani şunlara aslında gerek yok. Hangilerine gerek yok? Şu bütün satış olanları sileyim. Neden? Çünkü bunları zaten grafikte görüyoruz. Bize bunlar yeterli şu anda. Bunları görsel bir şekilde burada göreceğiz zaten. Yani şuna da şöyle sağ klik yapıp bir veri etiketi ekle derseniz veriler de buraya gelmiş olur. Büyütmek için de şöyle kırmızı yapalım. Şöyle olsun. Evet. Mesela bunu seçtiniz. Dilimleyici dediniz. Bu sütunun tek sütun değil de iki sütunlu olması için şöyle yaparsınız. Bu da güzel bir görsellik sağlar. Aşağı doğru uzayan şekilde değil de iki sütunlu olmasını istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapayım. Şöyle. Şunları da şöyle değiştirebilirsiniz. Yani genişliğini, uzunluğunu vesaire. Onunla da şimdi çok uğraşmayayım. Mesela şunun dediğim gibi buradan yine görselliklerini değiştirebilirsiniz. Bakın şunu mesela yeşil yapalım. Şunu seçelim. İşte ne bileyim kırmızımsı bir renk, pembe. Şunu seçeyim. Yani bunu dilimleyici stillerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle. Bu da böyle kalsın. Evet. Ne yapmış olduk? Şimdi diyelim ki bana şu satışçının bilgileri lazım. Tablomda öbür tarafta. Can Erdem'i seçtim mesela. Bakın Can Erdem'in bir anda grafiğimin değişimine dikkat edin. 270 bin liralık gerçek satışı varmış. Marmara bölgesinde satmış. Şubelerde Beşiktaş, Maltepe şubelerinde satmış ve satış menajeri Mehmet Aydın'mış. Bunu kaldırmak için aynı zamanda bakın şuraya geleyim. Mehmet Aydın'ın bilgileri buraya da geliyor.
tablo şeklinde. Burada da grafik, görsel şekilde. Kaldırmak için de şöyle yapıyoruz. Evet. Birden fazla seçim yapabiliyoruz. Burada onun içinde, bakın burada üstünü tıkladığınız zaman çoklu seçim diyor. Mesela birden fazla satışçı seçelim. Zeynep Aksu'yla işte, pardon, şunu seçiyoruz önce. Zeynep Aksu'yla Can Erdem. Onlar da bakın buralarda satışlar yapmışlar. Satışların toplamı da burada. Bu arada biraz yavaş çalışabilir. Yani öbür taraf. O yüzden buraya biraz geç geliyor. Bu sizi yanıltmasın. Dediğim gibi filtreyi kaldırmak için filtreyi temizle dersiniz şurada. Normal satışlar bu şekilde gelir. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.